Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Bu videomuzda sizlerle birlikte yatırımcıların yapmış olduğu en büyük yanlışlıklar, sabırsızlıklarla ilgili bazı konulara değineceğiz. Ayrıca videomuz içerisinde doları yorumlayacağız, altını yorumlayacağız, sterlini yorumlayacağız, euroyu, gümüşü, gram altını, gram gümüşü, bitcoin'i bu video içerisinde sizlerle birlikte yorumlayacağız. Rusya, Ukrayna'ya biraz değineceğiz. Bütün bu gelişmelerin ardından bizler için dolar TL kurunda altında olsun, gram altında olsun, gram gümüşte olsun fiyatların nasıl yukarılara doğru evrilebileceği ve hangi seviyelere gidebileceği ile ilgili sizlerle birlikte geniş kapsamlı bir videomuz olacak. Videoyu dinlerken not almanızı tavsiye ederim. Aldığınız notlar sizleri ileride kazançlarının zın takibini daha da kolaylaştıracağı için not almakta her zaman fayda vardır sevgili dostlarım. Hepinizin yapmış olduğu, özellikle yatırımcıların yapmış olduğu en büyük hatalardan biri de arkadaşlar sabırsızlık. Sabırsızlık teknik analizde kişiye verebilecek en büyük zararları veren araçtır. Ayrıca çevredeki etkenlerden eee, yanlış analiz yapan, temel analizle teknik analizi birleştirmekte zorlanan analistçilerin de yapmış olduğu yanlış analizler sonucunda da birçoğunuzun zarara uğradığını biliyorum ve bu zararlarınızdan kurtulabilmeniz için ise mutlaka teknik eğitim, teknik analiz eğitimleri almanız ve kendinizi geliştirmenin de şart olduğunu buradan sizlere duyurmak istiyorum sevgili dostlarım. Özellikle yapmış olduğunuz en büyük hata dediğim gibi sabırsızlık. Sabırsız olanlar bu piyasada her zaman sabırlı olanlara para kaybetmiştir sevgili dostlarım ve kaybetmeye de devam edeceklerdir. O yüzden bu tür piyasalarda her zaman sabırlı olmakta fayda var. Rusya-Ukrayna savaşına bakıyoruz ve Rusya-Ukrayna savaşında hiç tasvip etmediğimiz masum çocukların ve sivillerin bombalandığını görüyoruz. Televizyonlarda izlediğimiz haberlerde, son dakika haberlerinde her yerde Rusya, Ukrayna ve buradan gelen haberler maalesef ki içimiz burkularak izlediğimiz haberler. Bunların sonucunu savaş başlamadan önce sizlerle birlikte bu video içerisinde paylaşmıştık, konuşmuştuk. Yorumlarda sizlerle birlikte istişare etmiştik. Bunlara katılmayan birçok arkadaşımız olmuştu. Fakat sonuç itibariyle baktığımız zaman sevgili dostlarım, kendisini savunmaya çalışan bir ülke ve kendisine tehdit gördüğü için kendisine hiçbir şekilde bir silahlı müdahale veya saldırıda bulunmamış bir ülkeye Rusya'nın ve Putin'in özellikle yapmış olduğu saldırılar sonucu orada binlerce belki de masum çocuk, bebek katledilecek ve ölecek. Ben bu tür olaylara inanın çok üzülüyorum. Sizlerin de çok üzüldüğünü biliyorum. İnşallah bir an önce aklı selim hareketler meydana gelir ve bu savaştan bir an önce dönülür diyorum. Son haberleri izlediyseniz sevgili dostlarım, son haberlerde bana bir şey olmaz, kimse diyemez. Son haberlerde gördüğünüz gibi bir nükleer santralin vurulmasına ramak kaldı. Eğer ki bu nükleer santral Ukrayna'da patlamış olsaydı maalesef bizler de bile buralarda çok büyük kayıplar verilebilirdi. Avrupa'nın birçok şehrinde büyük kayıplar, toplu ölümler yaşanabilirdi. O yüzden savaşın çirkin yüzü, nükleerin çirkin yüzü maalesef ki iyiden iyiye hissedilmeye başladı. Rusya ne yapsaydı ki kendini savunmak için burayı saldırdı diyenler bunları da şimdi iyice düşünmeleri lazım. Sizlerin de düşüncelerinizi bu konuda çok merak ediyorum. Yorum olarak videonun altına yazarsanız da sevinirim. Evet sevgili dostlarım, dediğim gibi sabırsızların sabırlılara bu piyasada para kaybettiği bir piyasa. Dolar TL kuru için bizlerin sizler için yapmış olduğumuz öngörülerde 12.70 seviyesi altında dolar TL kurunda kapanış olmadığı sürece dolar TL kurunda bizler yukarı yönlü hedeflerimizde standartlarımızı korumalıyız şeklinde yorum yapmıştım. Birçok kişi bu yorumlardan sıkıldı, aboneliklerden ayrıldı. Fakat şu an itibariyle baktığınız zaman yapmış olduğumuz noktasal hareketler, noktasal
yükselişlerin noktasal dönüş yerlerini, belki yeni kanalımıza katılan arkadaşlar bilmiyorlardır fakat eski kanal üyeleri, arkadaşlarımız bunları çok iyi biliyorlar. Şimdi bugün itibariyle, haftanın son günü itibariyle dolar kuruna bakacak olur isek dolar TL kurundaki yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte izliyoruz. Ve haftalık olarak bizler 14.03 seviyesinin üstünde artık yukarı yönlü bir kapanış, haftalık kapanış göreceğiz arkadaşlar. Dolar TL kurunda en yakın takip etmeniz gerekecek seviye 14.46 destek direnç bölgesi olacak. Şimdilik dolar TL kurunda 14.46 bizler için kuvvet gösterecek olan bir direnç bölgesi. Tabii bu direnç dolar TL kurunu tutabilir mi? Hayır, tutamayacak ve 14.73 kısada ana hedef bölgesine doğru giden bir dolar kuru sizlerle birlikte takip edeceğiz sevgili dostlarım. O yüzden elinde dolar bulunduranlar, dolar Türk lirası elinde tutan arkadaşlarımız verdiğimiz hedeflere, destek ve direnç noktalarına riayet etsinler. Forex piyasasıyla uğraşan arkadaşlarımız için 14.03 ve 13.76 artık destek. Direnç noktalarımız da 14.46 ve 14.73. Borsa, Viyop borsa ve Forex'te işlem yapanlar dolar TL kurunda bu verdiğim destek ve dirençleri takip edecekler. Son durum itibariyle dolar TL kuruna gene baktığımız zaman yön hala yukarı sevgili dostlarım. Evet, Euro'ya hemen bakalım. Euro Türk lirasına. Euro Türk lirasındaki son gelişmeler. Evet, 15.50 civarlarında bir Euro Türk lirası izliyoruz. Euro'da 15.70 çok önemli bir seviye dedik. 15.70, aşağıda 14.70. Bakın burada da bir artık yukarı yönlü hareketin başlayabilmesi için 15.70 seviyesi üzerinde, belki bugün itibariyle bu 15.70'i zorlayacak bir Euro sizlerle birlikte takip edebiliriz. Euro'nun da en kısa görmesi muhtemel hedefleri arasında sevgili dostlarım 17 TL'yi sizlerle birlikte takipte kalacağız. Aşağıda 14.70 hala bizler için bir yükseliş kanal band aralığı ve Euro'daki arkadaşlar bu yükseliş band kanal aralığını takipte kalsınlar. Sterlin Türk Lirası'nı hemen yorumlamaya geçelim. Sterlin Türk Lirası takip eden arkadaşlar için sterlinde durum hızlandı. Hızlı hareketler ve boğa piyasasına giren bir sterlin izleyebiliriz. O yüzden sterlinde 18.80 çok önemli bir bölge olacak. 18.80 üzerinde sterlinde hareketler hızlanır ve artık burada da bir 21 TL civarına doğru bir kanal sterlinde açılabilir. Sterlin, o yüzden Türk lirası sterlin kurunu takip eden, buradaki fiyatları izleyen arkadaşlarımız 18.80'deki bu kuvvetli dirence dikkat etsinler. Bu kuvvetli direncin ben kırılacağı yönündeki düşüncelerim var. Kırılmasıyla birlikte de sterlinde artık 21 TL'ye giden bir serüveni sizlerle birlikte takip edebiliriz. 18.80 önemli bir direnç ve takip yeri olarak hafızalarınızda yerleşsin. 17.70 burada gene kuvvetli bir destek bölgesi ve bu destek bölgesi Forex ve dediğim gibi Viyop borsalarla ilgilenenler için önemli, takip edilecek stop bölgesi olarak da kullanabilir bir yer. Evet, altın tarafına geçelim. Hemen altın takip eden arkadaşlarımız için altın onsla başlayalım. Gram altınla ve gümüş onsla devam edelim yayınımıza. Evet, ons altın. Ons altında 1900 dolar seviyesi üzerinde bizlerin boğa piyasasına geçeceğimizi söylemiştim. Şimdi sevgili dostlarım bakın, ta sizlere nerelerden beri hangi kuvvetli desteklerin kırılmasıyla birlikte, dirençlerin kırılmasıyla birlikte bir boğa piyasası başlayacağını şurada 1780'den beri söylüyorum. Birçok yorumun altına bana yorum yazıyorsunuz. Yok şu analizci böyle dedi, yok altın 1500'e düşecek, yok Memiş şunu dedi, yok kıdemsiz bunu dedi, yok kıdemli bunu dedi. Bu şekilde birçok yorumunuz var. Bu yorumların altına yazıyorsunuz. Her zaman söylüyorum sevgili dostlarım. Bakın 1780 bizler için kuvvetli bir alandı. Altın takip eden arkadaşlarımız için, gram altın takip eden arkadaşlarımız için 1780'in kuvvetli bir destek olduğunu, kolay kolay burada aşağı yönlü bu alanın kırılmayacağını ve buradan ilk hedef bölgesinin 1896 dolar seviyesine doğru giden sizlerle birlikte bir ons altın olacağını söyledim.
Ons altında $1900'ın önemli olduğunu ve $1900 üstünde ons altında artık bir boğa piyasasına geçiş sürecinin yaşanacağıyla ilgili sürekli video yaptım ve sizlere, bununla ilgili ille benim al veya sat demem, gereksiz. Çünkü burada al veya sat demek zaten kanunen de suç. Bizler burada kendi kişisel öngörülerimizi paylaşıyoruz. O yüzden de sizlere devamlı hangi seviyelerin kuvvetli olduğunu, hangi dirençlerin, desteklerin kuvvetli olduğunu bu videoda belirtiyorum. Sizler teknik analize, bakın teknik analize sadık kalacaksınız. Stop bölgelerine sadık kalacaksınız. Nerelerde satmanız gerektiğini, nerelerde almanız gerektiğini grafik üzerinden takip edeceksiniz. Bizler burada sizlere teknik analizden eee, faydalanarak bazı seviyeleri, destekleri ve dirençleri zaten bildiriyoruz. Size kalan bunları takip etmek. Yani grafikten anlamıyorsunuz, bilmiyorsunuz da burada verdiğimiz rakamları bir yere not alıp haftalık olarak burada takip edebilirsiniz. Zaten göreceksiniz ki verdiğimiz destekler ve dirençler noktasal olarak çalışan destek ve dirençlerdir. Ve bu YouTube piyasasında olsun, Google piyasasında olsun bu verdiğim destek ve dirençleri o her gün televizyona çıkan analizcilerde bile bulamazsınız. Bu kadar kesin nokta atışları hiçbir yerde bulamazsınız. Yatırım danışmanlığına dünya para verseniz bunları bulamazsınız. Çünkü bunların hepsi Başkan 35'in kendi özel analiz yöntemiyle bulunmuş seviyelerdir. İlk başta bu seviyeleri, verdiğimiz rakamları anlamsız bulan çok oluyor. Fakat ilerleyen günlerde seyrettikçe ne kadar anlamlı bir hal aldığını anlamaya başlıyorlar. Tabii bu piyasalar ters çalışır sevgili dostlarım. Bakın, unutmayın, piyasalar ters çalışır. Çünkü herkes algının peşinde aynı yöne gitse bu piyasada kimse kazanamaz. O yüzden Başkan 35'in analizleri ilk başta ters gelebilir. Fakat ilerleyen günlerde ne kadar doğru analizler, ne kadar noktasal analizler, ne kadar hedeflerine giden analizler olacağıyla ilgili şüpheleri de ortadan kaldırır sevgili dostlarım. Evet, altında şu an için ons tarafında 1974 seviyesine doğru ana hedefe giden bir altın ons sizlerle birlikte takip edeceğiz. Altın onsu takip eden arkadaşlarımız. Evet, hemen gram altın tarafına geçelim. Gram altında takip edilecek önemli seviye. Gram altında her zaman sizlere ne demiştik? Gram altında sabırlı olun, sabırlı olun, sabırlı olun. Elinizdekini kaptırmayın. Gram altın 500'e düşecek, gram altın 450 liraya düşecek deyip sizi korkutup elinizdeki bir sürü gram altınınızı maalesef ki sizlere sattırdılar veya daha altlardan alabilmek umuduyla elinizdekileri kaybettiniz. Bizler ne dedik? Bu haftaki ana hedef bölgemiz 894 TL. İnanmayanlar geçmiş 1-2 video öncesini seyredebilirler ve şu an 894 direnç bölgesindeyiz. Tam noktasal olarak verdiğimiz bölgedeyiz. Şimdi 894 direnç bölgesi önemli olacak. Eğer ki haftalıkta 894 seviyesini geçmeyi ve kırmayı başarabilir ise gram altında 921 TL ana hedef bölgesi olacak sevgili dostlarım. O yüzden gram altında 804 seviyesi önemli bir bölge. Sizlerin de dikkatli bir şekilde takip etmesi gereken alan. 851 burası bir bant aralığı artık. 851-894 bandı. 894 bandını da yukarıya yönlü kırmamız durumunda 921 TL bölgesi kısadaki gram altın fiyatının hedefi olacaktır ve bu bölgeyi sıkı bir şekilde takipte kalmanız gerekli. Orada ons biraz daha 974 seviyesinin üzerine doğru çıkışlar yapabilirse buradaki seviyemiz 950 TL'ye kadar da gram altında uzanabilir. Ve son videomuzda da gene noktasal tahminler yaptık. Bizleri izleyenler kazandı. Bizleri izleyenler neden kazandı? Özellikle bu hafta içerisinde ana hedeflere gidecek olan altın ve dolarlardan sizlere sterlinden bahsetmiştim ve noktasal olarak da gitti. Allah'a şükür yanılmadık. Sizleri yanıltmadık. En büyük hedefimiz de Başkan 35 olarak buydu. 2 gündür video yapmıyordum. Aslında video yapıp yapmama konusunda da kararsızım. Bununla ilgili de gene yorumlarınızı yazarsanız sevinirim sevgili dostlarım. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız
Bu videoya bırakacağınız yorum yazmasanız da beğenileriniz ve yorumlarınız benim için çok önemli olacak. Çünkü izlenme oranlarına baktığımız zaman, yaptığımız analizlere baktığımız zaman, videolarımızda orantılı olmadığını görüyorum. O yüzden, sizlerin, katkılarınıza ihtiyacım var sevgili dostlarım. Bu videoları paylaşmanız, videolara beğeni atmanız, yorum yapmanız, hiçbir şey olmasa bile bir nokta şeklinde de olsa katkıda bulunmanız bizim için çok önemli. Eğer ki bunların devamı gelirse videoları devam etmeyi düşünüyorum. Gelmezse de eğer istemezseniz de artık videoları da bırakabiliriz. Tamamen sizin takdirinize bırakıyorum. O yüzden benim için burada yapacağınız yorumlar gerçekten çok önemli olacak, anlamlı olacak diyebilirim. Evet, gümüşün onsu. Gümüşün onsunda üstüne basa basa söylediğim 24 dolar seviyesi benim için çok önemliydi ve 24 dolar gümüşün onsunda yukarıya yönlü kırıldıktan sonra hareket yukarı yönlü sertleşti ve bugün itibariyle baktığımız zaman bu 25-60 direnci önemli olacak sevgili dostlarım. Gümüş ons takip edenler için 25-60 seviyesi. Neden 25-60 direnci kuvvetli bir direnç ve takipte kalmamız gereken bir direnç olacak? Bunun sorusuna gelince burada kuvvetli bir alan mevcut. Fakat bu alanın da ben artık yukarı yönlü kırılacağı yönünde düşüncelerim iyiden iyiye ilerlemiş durumda. Burası gümüş ons takip edenler için yukarı yönlü kırılması durumunda gümüşün onsunda bizler yukarı yönlü sert hareketler yaşayabiliriz. O yüzden gümüş ons takip eden arkadaşlarımız 25-60'a dikkat etsinler. Çünkü aşağıda burada bakın 21 dolar seviyesinden gelen bir seviye gümüşün onsunda bir 30 dolar hareketini başlatabilir. Bu da 30 dolar gümüş için güzel bir para. 25-60 kuvvetli direnç olacaktır. Bu direnç aşılması durumunda ilk hedef 26.80 ve onun üzerinde 30 dolar seviyesine doğru giden bir gümüş ons sizlerle birlikte takipte kalacağız. Stokastik indikatörüne baktığımız zaman hala da kuvvetli al sinyalinin gümüşün onsunda devam ettiğini görmekteyiz sevgili dostlarım. Evet, gram gümüş takip eden arkadaşlarımız. Gram gümüş 11.48 kısadaki hedefimiz vardı ve noktasal olarak çalıştı. Şimdi bunu da ons grafiği üzerinde gösterelim. 10.85 artık bizler için bir destek bölgesi olmuş durumda. Kuvvetli bir destek. Yukarıda 11.48 bizler için kuvvetli bir direnç dedik ve bu direnç ve ilk hedef bölgesi dedik. Bunun üstünde asıl ana hedef bölgemizde 11 lira 87 kuruş bölgesine giden bir gram gümüş olacaktır. O yüzden gram gümüşte 11.48 önemli direnç. Bu direnç takibimizde olacak ve geçilmesiyle birlikte ons ve dolar bazlı katkılarla birlikte 11 lira 87 kuruş civarına doğru giden sizlerle birlikte gram gümüşü takipte kalacağız sevgili dostlarım. Evet, verdiğimiz analizlerin hepsi noktasal olarak çalıştı. Dolar olsun, altın olsun, gümüş olsun hepsi çalıştı. Bir de Bitcoin. Bitcoin takip eden arkadaşlarımız için analizlerimiz vardı. Burada da çok güzel seviyeler yakaladık. Bitcoin takip edenler için 46 bin doların en önemli seviye olduğunu söyledik. Ve buradan satış yapılabileceği ile ilgili 37 band aralığının da tekrardan yaşanacağıyla ilgili öngörümüz vardı. Ve ilk etapta burası noktasal olarak çalıştı. Ondan sonra 32 bin dolar seviyesinin artık Bitcoin için bir dip bölgesi olduğu ve bu dip seviyesiyle 32-37 bin dolar aralığının bir alım yeri olarak dikkatli bir şekilde takip edilebileceği ile ilgili de öngörümüz mevcuttu. Bütün bunların eşliğinde şimdi sevgili dostlarım buraları bir silelim, temizleyelim. Bitcoin'i daha iyi anlayabilmeniz açısından şimdi 38.900 dolar Bitcoin'de artık bir kuvvetli destek konumuna geçti. Burada 38.900 dolar Bitcoin takip edenler için aşağı yönlü kırılmadığı sürece disiplinli bir şekilde bunu takipte kalacağız ve yukarıda 43.280 aralığı da kuvvetli bir direnç bölgesi olarak bir kanal oluşturmuş durumda. Bu ikisi aralığı
bir kanal bölgesi. 43.000'in veya 38.900'ün belirleyici olacağı bir kanal aralığına girdik. Eğer 38.900 altına sarkmalarda 36.170 seviyesini takipte kalacaksınız. 43.280 üstünde kapanışların gelmeye başlaması durumunda da Bitcoin'de tekrardan 47.000 dolar seviyesi, bu şemada da gördüğünüz gibi sizlerin dikkatli bir şekilde takipte kalması gereken önemli bir ana hedef bölgesi olarak takip edeceğiniz bölge olacak. Evet, Bitcoin dip çalışması, bakın özellikle kurlarda olsun, değerli metallerde olsun dip çalışmaları zorlu süreçlerdir. Ve bu diplerde sürekli yukarı ataklar olabileceği gibi buradan dönüşler aşağı yönlü de olur. Çünkü buralarda mal toplamak isterler. Sizlerin elinizdekileri kapmak isterler. Bunları sizden kapana kadar da uğraşırlar. Bunu kısa zamanda becerebilirlerse, istedikleri malı kısa sürede toparlarlarsa hareketi birden yukarı hızlandırırlar ki sizler uyanıp buradan tekrar mal alamayasınız diye. O yüzden disiplin çok önemli diyoruz sevgili dostlarım. Çünkü disiplini bozarsanız, disiplini bozduğunuz an elinizdekini, avucunuzdakinizi kaptırırsınız ve zor durumlara düşersiniz. Zor duruma düşmek demek de maalesef ki yukarıdan tekrardan mal almanız ve yukarıdan sizi mal almaya zorlarlar ki daha da yükselecek, daha da yükselecek diye. İşte bu pozisyonda zaten aşağıdan zararına satmışsınız. Bir de yukarıdan daha maliyetli almışsınız. Elinizdeki gram miktarınız, TL gramınız azalmış, TL gümüşünüz azalmış, TL Türk liranız azalmış, TL dolarınız azalmış. Bu sefer üstten alıp tekrardan aşağıya verirler. Hem TL bazlı kayıp hem de dolar bazlı kayıp, hem gram bazlı hem ons bazlı kayıp yaşarsınız ki Allah korusun, böyle bir durumda da inanın çok sıkılırsınız, sıkıntılarınız da çok büyür. O yüzden sabırlı olun. Bazı kuvvetli destek bölgesi dediğimiz bölgeleri mutlaka takipte kalın. Direnç bölgelerini takipte kalın. Kuvvetli destekler kırılmadıkça ana hedef bölgelerinden ayrılmayın. Bunlar çok önemli yerler ve bölgeler. Evet, biraz fazla konuştuk galiba ama umuyorum hepiniz için faydalı olmuş bir konuşma olmuştur diye düşünüyorum. Kanalıma abone olmamış, şu an yayınımızı dışarıdan seyreden tüm arkadaşlarımızı kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.